Toyota GT86 ile birlikte İzmit Körfez pistindeyiz. Eğer bu otomobil Auris, Yaris veya Corolla olsaydı diğer videolarda olduğu gibi çekimlerimizi trafiğe açık yollarda gerçekleştirirdik. Ama bu yanımda duran arkada itişli GT86 sürüş özellikleriyle piste çok uygun bir araç. O yüzden tercihimizi bu yönde kullandık. Fakat sürüş dinamiklerine geçmeden önce otomobilin geçmişinden ve tasarımından kısaca bahsetmek istiyorum. Toyota'nın 80'li yıllarda ürettiği ve günümüzde bile drift meraklılarının ilgisini çeken efsanevi AE86 modelinden ilham alınarak geliştirilen GT86, bir kupenin olması gerektiği kadar sportif ve hırçın. Kızgın bakan farlar, geniş hava girişli ön tampon, çift egzoz çıkışı, difüzörlü arka tampon ve bagaj üstündeki spoiler GT86'nın kabiliyetleri hakkında ufak ipuçları veriyor. GT86'nın içi çok kaliteli görünmüyor. Ama kimin umrunda ki? Burada önemli olan bu koltuğa oturduğunuzda neler hissettiğiniz. Bir kere koltuk çok alçakta konumlandırılmış ve sportif yapısıyla sizi iyi bir şekilde sarıyor. Ve otomobilin sportif ruhunu hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca alçak oturma pozisyonuna rağmen ön görüş açıları sorunsuz. Direksiyonun boyutu, ele oturuşu ve ağırlık dengesi çok iyi ayarlanmış. Ayrıca vites kolunun da hemen elinizin altında olması bence çok iyi. Ama otomatik şanzıman olduğu için vites koluyla pek bir işiniz olmuyor. Bunun yerine vites değiştirmek istediğinizde direksiyonun arkasındaki kollarla bu seçimleri yapmak gerçekten daha zevkli. Sürüşe geçmeden önce bir de arka koltuklardan bahsedecektim. Ama arka koltuk diye bir şey olmadığını fark ettim. Yani aslında iki tane yer ayrılmış koltuk adına ama burada oturmak pek mümkün değil. GT86 Subaru tarafından geliştirilen 2 litrelik atmosferik boxer motora sahip. 200 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bu değerler günümüzde beygirlerin havada uçuştuğu otomobilleri dikkate alacak olursak çok yüksek değil. Ama bu araç tam 1265 kilo ve kaba bir hesapla ton başına düşen güç oranı tam 170 beygire denk geliyor. Yani hiç fena değil. Otomobilin 0'dan 100 km hızlanma değeri de 8,2 saniye. Bu da kötü bir değer değil ama zaten bu otomobilin olayı kesinlikle düz gitmek üzerine kurulu değil. Yani bunu kastediyordum açıkçası. Motor atmosferik olduğu için üst devirleri seviyor. Yani eğer bu motordan bir şey almak istiyorsanız mutlaka üst devirleri çevirmeniz lazım. Ağırlık dengesi önde %53, arkada %47 oranında ayarlanmış otomobil denge konusunda çok iyi. Ama yine de virajlara geldiğinizde arkasını bırakmak için çok heyecanlı davranıyor. Yani bir an önce bırakmak istiyor. Ama ESP sistemi devredeyken korkacak herhangi bir şey yok. ESP'yi sport moduna aldığınız zaman otomobil sizin istekleriniz doğrultusunda belli bir oranda kaymanıza izin veriyor. Ama asıl keyif ESP'yi tamamen devreden dışarı çıkardığınız zaman gerçekleşiyor ve otomobil bu andan itibaren oldukça güzel drift yapmanıza izin veriyor. Direksiyon otomobilin önünde olup bitenler hakkında o kadar iyi bilgi veriyor ki yani otomobille adeta bir oluyorsunuz. Yani çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz ve bu otomobil gerçekten drift yapmak için doğmuş. Toyota GT86'yı kullanmak gerçekten çok keyifliydi. Bilmiyorum yüzümdeki ifadeden bunu anlayabiliyor musunuz? Ama ben gerçekten çok keyif aldım. Ve bu videonun burada sonuna geldik. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız logoyu tıklayarak abone olabilirsiniz. Ben şu anda Körfez pistinde bu güzel aletin tadını çıkarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.